bölümde alışık olmadığınız bir coğrafyaya, Afrika'nın ölü kalbi Çad'a gidiyoruz. Yolculuğumuz başkent N'Djamine'ye 3,5 saat uzaklıktaki bir köye uzanıyor. Ölü kalp ifadesini kullanmamızın sebebi ise bir zamanlar Afrika'nın en büyük ikinci gölü olan Çad Gölü'nün bugün %90'ının yok olmuş olması. Yeryüzündeki sulara muhtaç olan bu topraklar artık yer altındaki son kaynaklarına tutunmaya çalışıyor. Anneler çocuklarını emanet edebilecek kimse olmadığı için sırtlarına bağlayarak günlük işlerini sürdürüyor. Bir kadın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gün içinde kullanacağı yemek kaşıkları üzerindeki nemi kurutuyor. Köyün tek at arabası köylüler tarafından sırayla kullanılıyor. Çocuklar sabah kahvaltısını beklerken anne onlar için Çad'ın temel yemeklerinden biri olan un, su ve şekerden yapılan eş adındaki yemeği hazırlıyor. Aynı zamanda komşu köyden satılmak üzere puf puf getiriliyor. Bu kurak coğrafyanın en büyük sorunu susuzluk. Oysa yerin altında bolca su var. Ancak yüzeye çıkarılabilmesi için sondaj yapılması gerekiyor. Köy halkı kısıtlı imkanlar nedeniyle bunu kendi başına gerçekleştiremiyor. İşte bu noktada yardımsever insanlar ve dernekler devreye giriyor. Her köyde su kuyusu bulunmadığından burası şanslı köylerden biri. Yine de sosyal hayat bakımından imkanları oldukça kısıtlı. الفاجر أعطيني شيء من فوق سجلت وقالت لي مطلق قالت لي الأخوة Evet, garip. Kurak dönemler için hayvanlara yem olarak otlar biriktiriliyor. Melia, onu da kırıyor. Anlaşılan bazıları kurak günleri bekleyemiyor. Öğle molasında anne çayını soğutup çocuklarına içiriyor.
Bak. أقرب أقرب. بيت والله جنبك ثقيل مرة الله واحد ده. Yaş otlar çatıya serilerek hem evin serin kalmasını hem de otların kurumasına yardımcı oluyor. فوق كده. أقول أنا بشوف بتيجي تقول الله فوق فوق. أرفع أدي. أقرب أقرب أقرب. Hop. Hadi gol. Otur. İmkanları ne kadar kısıtlı olsa da köyün en büyük şanslarından biri eğitim verebilecek bir okulun bulunması. Öyle ki diğer köylerden eğitim almak için buraya gelen öğrenciler dahi var. Serveur de la semaine sont ma o mo ma midi une dame le mari la mère maman un homme une femme un malade amen un ami Tuna. 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 Suwanna. 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 Khanna. Oui. 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 Un homme. Une femme. Une amie. Oui. Très bien. Kamu pun ke yang lain. Bye-bye.
Akşam vakti yaklaşırken aile yemek hazırlıklarına başlıyor. Nagaya terapi dengar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hava kararmışken öğrenciler Kur'an-ı Kerim eğitimlerine devam ediyor. Ateşin yaydığı loş ışık altında Kur'an-ı Kerim dersi alıyorlar. Ehdina sıratal mustakim. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Yazmak için kağıt ve kalem bulunmadığından bazı öğrenciler tahtadan okumak zorunda kalıyor. فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا. فسبح بحمد ربك. Bismillahirrahmanirrahim. أقري قدام أوصي بالله. قراية كوين. أرأيت الذي يخصف بالدين فذلك الذي يدب اليتيم. Bir sonraki gün biraz daha güneye indiğimizde yine benzer manzaralar ve yaşam koşullarıyla karşılaşıyoruz. Burada çocuk olmak diye bir şey yok. Gerektiğinde ağır işlerde çalışmak zorundasınız.
Yöre halkı kendi elleriyle açtıkları bu kuyulara Karakuyu adını veriyor. Atlar en büyük yardımcıları. Su imkanlarının çok düşük olduğundan dolayı çok derinden bunu elle yukarıya çekemediklerinden dolayı atlarla beraber görüyorsun. Atlarla beraber suyu yukarıya alıyorlar. Hayvanları suluyorlar burada. Buranın işte hayat şartlarının ayrı bir şeyi bu. Go! Ama güzel bir şey. ما دبل قطرة ما عندي ده أنا أدمي ده خليه يشرب علمي ده خليه يشرب والله تاري أتاري أنا خليه شولي أشوف ولا يبرد يدك زي برد والله برد والله أنت إيش قاعد تبرد نفسك Öğle vakti güneşin en tepede olduğu saatlerde hayvanlar gölgeye çekilip sıcaktan sakınıyor. Evler genellikle samandan ve çamurdan yapılmış. Bu yüzden bazen sert rüzgarlarda yıkılan evler oluyor. Değerli Turgut kardeşim, aynı topraklardanız. Ben de sizin oraların uşağıyım. Amerika'da yaşıyorum, yaklaşık 20 sene oldu. Tamamen Fransa'nın güdümünde olan bir ülke. Tamamen parası bile Fransızlar tarafından bir ülke. Burada oluşan develerden süt elde ediyorlar veya ineklerden süt elde ediyorlar. Pazara girip onu satarak bir değişimle beraber diyelim süt veriyor, domates alıyor. Veyahut da domates getiren, biraz daha tarım yapan işte sütünü alıyor. Biraz daha paranın daha az döndüğü yerler buralar. Buralarda daha çok değişimle insanların paraya ulaşması yok denecek kadar bir şey al. Ama buna rağmen insanlar çok mutlu burada. Kuraklıkla mücadele eden bu halkın çektiği en büyük zorluk yalnızca bu değil. Yakın zamana kadar Fransa'nın sömürgesi olan bu ülkeye olumlu anlamda hiçbir iz bırakılmamış. Bu ölü kalp tekrar dirilir mi bilemiyoruz. Ancak günümüzde hızla artan küresel ısınmanın ardından Çad'ın bu halini görmek bizlere önlem almanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.